Sağlıklı bağlanma kadar sağlıklı ayrışma da oldukça önemli bir konudur. Hatta bu konuyu düşünürken insanların birbirini çekiştirmesi, ardından konuşması, olumsuzu pekiştirmesi ve hatta kötü niyet beslemesi de dahil edilebilir. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemi ebeveyne en ihtiyaç duyulan zamanlardır. Onları göz hapsine aldığımız, yaptıklarını ve söylediklerini sessizce gözlemleyip dinleyerek kendimize bir standartlar yönergesi oluşturmaya başladığımız zamanlar. Sonuçta ideal bir ben inşası için oldukça önemli olan bu dönemde gerçekleşmesi gereken bir de sağlıklı bağlanma gerçeği vardır. Güvenli bir şekilde ebeveyniyle arasında zamanlı olarak yerinde bir bağ kurabilen bireylerin gelecekteki hayatlarında daha sağlıklı ilişkiler kurabildiği, başarı konusunda da daha olumlu düşünebildiği ve daha iyi kararlar verebildiği görülmüştür. Tam da burada yine birey ileride kuracağı bireysel hayatı için sağlıklı ayrışmayı da deneyimlemeye başlamış olacaktır. Temel ihtiyaçları yani yeme, içme, barınma, güven ve sevgi alma ihtiyaçlarının giderildiği çocuk, yetişkin olduğunda da daha bağımsız hareket edebilme gücünü de elde etmiş olacaktır. Peki bunların karşılanmadığı bir aile ortamında yetişen bireyin sağlıklı bir yetişkin olması düşünülebilir mi? Elbette. Ancak diğer çocuğa göre daha fazla duygusal yükle mücadele etmesi gerekecektir. Ve tabii diğerine göre kendini gerçekleştirme süresi daha fazla olacaktır. Ya bunu başaramazsa? İşte o zaman çevresinde kendi standartlarını oluşturmuş, başarılı olan ve olmaya çabalayan kişileri hedef alarak onları kötülemeye başlar. Arkasından konuşur. Hatta önlerine engeller koyarak o belirledikleri hedeflere ulaşamasınlar diye kötücül bir çaba içinde bile olabilirler. Şunu rahatlıkla diyebilirim ki dedikodu da bu güvenli bağın ve sağlıklı ayrışamamanın bir sonucudur. Kötü niyet sahibinindir denir. Lakin bu niyetin kötü hale gelmesinin de bir süreci vardır. İlişkilerini sabote eden kişiler bu söylendiğinde bile bir sonuç çıkarabilir. Zaten çoğu zaman yaptıkları da budur. Fikrin kendilerine ait olduğunu asla kabul etmezler. Onların böyle olmasına sebep olan anneler, babalar, ekonomi, çevre faktörleri ve alınan kötü eğitim bahaneleri hep vardır. Benim dikkati çekmeye çalıştığım şey bu durumun farkına varılması ve kökeni bilinen problemin çözümü için mücadele edilmesi hakkındadır. Böyle gelmiş, böyle gider diyerek olumsuzu yüceltmek hem tekil bireyin hayatını hem içinde bulunduğu topluluğu ve dolayısıyla oluşturulan toplumu derinden etkiler. Bireysel etkileri bile oldukça sıkıntılı olan ve dünyaya geldiğimiz ilk 3 sene içinde alıp almadığımız bakımın etkileri içinde yaşadığımız dünyanın nasıl şekilleneceğini de etkiler. Kaçınmacı, kaygılı ya da karışık şekilde bağlanma gerçekleştiren kişilerin ileride yaşayacağı hayatları aynı zamanda içinde bulunduğu toplumu da bir hayli etkiler, öyle değil mi? Bu konuda daha geniş araştırmalar ve okumalar yapabilirsiniz. Özellikle bağlanma konusundaki fikirleriyle öncül olan John Bowlby'nin kitaplarını önerebilirim. Bir podcast'in daha sonuna geldik. Hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.